Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri farklı bir atmosferde sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, biliyorum bazılarınız şu an "Kaan, orası neresi?" dedi. Kısa videolardan görmüş olduğunuz o arka plan benim, yani mini stüdyom. Bugün inşallah bugünkü yayınımıza ev sahipliği yapacak. Bundan sonra da böyle ara ara yine eski o green screen, yeşil perdedeki videolarımıza devam ederiz ama bundan sonra böyle ara ara özellikle de gündemdeki sıcak gelişmeleri sizlere daha iyi aktarabilmek adına stüdyo ortamından yayınları gerçekleştireceğim. Hem beraber yani videoları da seyredebileceğiz. Doğal olarak anlık tepkiler, anlık reaksiyonlar sizlerle daha iyi iletişim halinde olacağız. Ben daha fazla lafı uzatmayayım. Bileceğiniz üzere gündem yoğun. Gündem özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın İstifhan bölgesine gerçekleştirmiş olduğu, tam da böyle hani ilk duyduğumuzda vay be adamlar resmen Hollywood filmi çekmişler dediğimiz hikayeye gideceğiz. Hikaye diyorum çünkü gerçekten de yaşananlar ya bir hikaye ya bir film kıymetli dostlar. Bileceğiniz üzere ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçağı İran semalarında geçtiğimiz günlerde düşürülmüştü. Ve devamında da Amerika Birleşik Devletleri artık o sarsılan imajını düzeltmek için doğru pilotları aramaya başlamıştı. Kıymetli dostlar, pilotlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde zaten kurtarılmıştı. Fakat bir tanesini yani gerçekten de samanlıkta iğne arar gibi hem İran arıyordu hem de ABD arıyordu. Bu gece saatlerinde belki de Türk milleti uykusundayken Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğine göre tam da böyle Hollywood filmlerine konu olacak bir türden operasyon gerçekleştirmiş Delta Force kuvvetleri. ABD operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirmesine de peki geride hangi kalıntıları bıraktı? Yani Trump'a göre çok başarılı bir operasyondu ama işte Delta Force bir yere girer bir de çıkar anında, hiç kayıp vermez falan filan diye filmlerde sürekli bahsedilirdi ya. Aha da sabah karşımıza çıkan manzara bu şekilde. Şimdi gelin kıymetli dostlar, ABD'nin dün geceki operasyonunun şöyle faturasına bir bakalım. Tam ben sizlere F-15 savaş uçağı düşürüldükten sonraki süreçten bahsedeceğim. Zaten tüm macera o savaş uçağının düşmesi ve ABD pilotunun İran topraklarında yalnız başına, tek başına tüm İran halkına karşı, İran ordusuna karşı tek başına kalmasıyla başlamıştı ya kıymetli dostlar. O süreçten beridir bir tane F-15 zaten cepteydi. Devamında 2 adet HH-60 helikopteri, MH Little Bird'ler. Zaten dün yine enkazına göz atacağız. Little Bird'ler de kullanılmış dün geceki İstifhan operasyonunda. Akabinde A-10 Thunderbolt'lar, onlar da imha edilmişti. 2 adet C-130 Hercules uçağının imha edildiği belirtiliyor ve zaten sayısızca MQ-9 Reaper'lar imha edilmişti. Dün geceki operasyonda da 2 adet onlardan düşürdüğünü belirtmişlerdi en azından doğrulanmış kaynaklar. Bu dün geceki olayların yaşandığı bölge şu an karşınızda. Haritadan göreceğiniz üzere yani yaklaşık Irak'a yüzlerce, Kuveyt'e yüzlerce kilometre uzaklıkta. İran'ın iç bölgelerinde fark etmişseniz. Zaten kolay da bu operasyon olması beklenemezdi. Dün geceki operasyonla neler yaşandı? En azından Anadolu Ajansı'nın bilgilerine göre sizlere gelişmeleri aktarayım. ABD Başkanı Trump pilotun sağ kurtarıldığını ve operasyona katılanların güvenli şekilde döndüğünü duyurmuş. İran ordusu pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu. ABD'ye ait 2 Black Hawk helikopteriyle bir C-130 askeri nakliye uçağı İstifhan'ın güneyinde İran tarafından vuruldu açıklamasında bulunmuştu gece saatlerinde. ABD basınına göre operasyona katılan ve özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisi bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kalmış. ABD'lilerin iddialarına göre bu uçaklar kıymetli dostlar C-130'lar kuma gömülmüşler. Hareket edemediklerinden dolayı ABD kuvvetleri güya doğruysa kendileri bombalamışlar bu uçakları. Onu belirtmek isterim. Devamında işte ABD'li yetkililer imha edilen uçaklara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmamış. Ayrıca gariptir ki kurtarılan pilota dair de henüz bir görüntü bulunmamakta. Bir de tabii bu görüntüler sosyal medyada gündem olunca millet şeyi soruyor. Abi diyor işte diyor İran'da diyor kaç gündür diyor bir tane ABD pilotunu bulamadı diyor. Yani o pilotu bir bulsa zaten İran eline nasıl büyük bir koz geçecek? Yani düşünebiliyor musunuz? Trump bu mevzudan vallahi billahi sıyrılamazdı. Gerçekten de büyük bir koz geçerdi. Millet diyor abi diyor İran'da diyor bir tane ABD pilotunu bulamadı diyor. İşte bizim diyor çiftçiler, bizim köylüler bile diyor yarım saat içerisinde hemen bir olaya damlarlardı. Bunlarda öyle bir düzen yok herhalde diyor. Kıymetli dostlar. Yani bu durum aslında pek şaşırmamak gerek. Çünkü adamların cumhurbaşkanını biz bulduk yani.
Hatırlayın o günleri. Akıncı TİHA'lar bulmamış mıydı İran'ın kayıp Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopter enkazını? Yani düşündüğümüz zaman bu aslında pek de şaşırtıcı bir durum değildi. Şöyle İranlı resmi makamlara da bir gidelim. Açıklamalar ne yönde? İran Meclis Başkanı Galibaf sabah saatlerinde diyordu ki eğer ABD buna benzer 3 zafer daha kazanırsa tamamen mahvolacak. Pirus zaferi kazanılan zaferin maliyetinin galibiyetinin getirisinden çok daha büyük olmasıdır diyordu. Burada şimdi baktığımız zaman yaklaşık evet 700 milyon dolarlık bir kayıptan bahsediliyor. En azından yapay zekalara sorulduğunda böyle diyor. Bu rakam değişebilir ama şimdi buradaki mevzu maddi kaybın ötesinde bir imaj sarsılmasıydı. Yani Trump eğer ki bu pilotu İran'dan önce bulamasaydı Trump'ın elindeki çok büyük bir koz gidecekti. O da neydi? İşte büyük Amerikan halkı biz İran'da şöyle uçuyoruz, şöyle kaçıyoruz. İran bitti, İran tükendi. Sürekli Trump bunu söylüyor. Çünkü bir de ikna etmesi gereken ABD halkı var. İsraillerin gazına geldi, operasyon başladı ama Amerikalılar gün be gün tepkiyi artık yükseltiyor. Kendi içerisinde de kendine bir güvene alması lazım. Yarın bir gün seçim olacak, tekrar aday olacağım diyor Trump. Yani bundan dolayı Trump için aslında bu mevzu bir gurur meselesiydi. Ondan dolayı 700 milyon değil 1 milyar 700 milyon dolar olsaydı da yine Trump bu operasyonu gerçekleştirirdi. Onu belirteyim. Ayrıca tüm bu gelişmeler yaşanırken ben şunu da bir türlü anlayamadım. Adamlar şimdi 3'er 5'er tane kargo uçakları, işte Little Bird'ler, küçük kuşlar sokmuşlar, Black Hawk helikopterlerini sokmuşlar. Yani bazıları ikmal dahi yapamayan helikopterler. Yani yakıtı bitse orada kalacak. Zaten kıymetli dostlar şöyle bakıldığında İran'ın vurmadığı sanki anlaşılıyor gibi. En azından benim şahsi fikirlerim bu yönde. Gerçekten de ABD sanki kendisi imha etmiş gibi. Evet belki bazı hava araç gereçleri İran tarafından vurulmuş olabilir ama benim tahminlerime göre ABD indirdi bunları enkazında iz bırakmamak için. Çünkü zaten dün falan hatırlayın ya. Dün karşımıza böyle bir görüntü çıktı ya. Şuna bakar mısınız? Tam ekran yapayım. Abi ABD'nin kargo uçağını köpek kovalıyor. Bakın ne kadar alçaktan gidiyor görüyor musunuz? Bakın yani diyeceğim şey şu. O bölgede hiç mi askeri birlik yok? Hiç mi böyle Bempets atışı gerçekleşmiyor? Hiç mi böyle elinizde bir igla migla yok Ruslardan aldınız? Yani şu helikopterde vurulur abi. Zaten İran bunu vuramıyorsa neyi vuracak? Orası da ayrı bir tartışma konusu yani. Bundan dolayı İran'ın bunları vurma kapasitesi oldukça sınırlı. Alın karşınızda bir başka görüntü. Çoluk çocuğun bunlar İran'ın köylüleri yani. Bakın ne kadar yakından gidiyor C-130. Abi siz bunu düşüremiyorsanız yani hiç mi yok yani? Gerçekten ısı güdümlüğe düşer yani bu uçak. Çok yakın çünkü. Vallahi bilemedim kıymetli dostlar. Yine yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Gerçek olan şu ki yaklaşık 3 sene sonra bu mevzunun filmini izleriz. ABD'liler nasıl uçup nasıl kaçmış hep birlikte Hollywood sahnesinde izleriz yani. Onu belirtmek isterim. Ama şunu da belirteyim. ABD evet bugün sanki pilotu kurtarmış gibi gözüküyor İran kara sahasından ama yarın vurulacak herhangi bir ABD uçağından kurtarılamayan pilotlar ne olacak kıymetli dostlar? İşte bunun da bundan sonraki süreçte düşünülmesi gerekiyor. Zaten bu olay bile yavaş yavaş Trump'ın abi çok mu içeriye girdik? Abi o pilotları bir kurtaralım da bundan sonra o kadar derinlere girmeyeceğim. Artık lanet olsun dediği bir ortam eminim ki hakimdir. Bundan sonraki süreçte ABD'nin İsrail'e vermiş olduğu destek kısıtlı bir şekilde değişebilir. Onu belirteyim çünkü gerçekten de Trump çok ama çok büyük ters köşe oldu yani. Devamında hep birlikte ve yine sosyal medyada oldukça konuşulan dün bileceğiniz üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a gelmişti. Zelenski'nin özellikle İstanbul'a tam böyle uçağının indiği anlarda gerçekleştirilen karşılama töreni bayağı bir konuşuldu. Şu an görüntüler karşınızda. Özellikle de ilk sahnelere dikkat edin. Uçaktan iniyor Zelenski. Zelenski'yi kim karşılıyor? Zelenski'yi Bağcılar İlçe Kaymakamı karşılıyor. Devamlı işte deniz kuvvetlerinden de komutanlarımız var. Sabah saatlerinde ise kıymetli dostlar Zelenski'nin bu şekilde Bağcılar Kaymakamı tarafından karşılanmasına ilişkin resmi bir açıklama gelmişti. Resmi açıklamada işte gerçekleştirilen ziyaretin bir çalışma ziyareti oldu. Resmi ziyaret olmadı. Bundan dolayı böyle bir karşılama yapıldı ve gerçekten de protokol düzenine uygun bir karşılama olduğu belirtilmekteydi resmi kaynaklardan yapılan açıklamada.
Aklıma da şu geldi. Ne bekliyordu Zelenski? Geçtiğimiz günlerde Türk tankerlerini vurup bir de böyle ağalar, paşalar gibi ağlanacağını falan mı bekliyordu? Aslında Türk devlet aklı böyle inceden Zelenski'ye de çok güzel bir mesaj vermişti. Eminim kendisi de şaşırmıştır. Gerçi şaşırmamış da olabilir. Çünkü İngiltere'de falan son dönemlerde kendi uçağının pilotu Zelenski'yi karşılıyor. Adam uçaktan iniyor, Zelenski'ye şöyle selam duruyor. Kendi uçağının pilotu. Yani karşılayan da bulamayabilirdi. Bence Zelenski buna şükretsin. Anladınız mı? Akabinde kıymetli dostlar, bugün son olarak da şöyle hep birlikte dün aslında videosunu çekmiştim. Skydagger avcı drone'u. Dronları avlayan avcı Türk drone'u. Videosunu hatırladınız değil mi, kısa içeriğini? İşte bugün şöyle birazcık bu mevzuya değinmek isteyeceğim. Türkiye'de ilk defa önleyici bir drone sistemi geliştirildi. İsterseniz görüntüler bir karşımıza gelsin. Bu Skydagger şirketi bileceğiniz üzere Haluk Bayraktar'ın da ortağı olduğu bir şirketti. Yani Baykar desteği de söz konusu. Ukraynalıların Sting'leri vardı. Sizlere geçtiğimiz haftalarda anlatmıştım. Yine çalışma mantıkları çok benzer. Görmüş olduğunuz radarlar düşman insansız hava araçlarını tespit ediyor. Daha sonrasında kıymetli dostlar bakın çarparak önleme gerçekleştiriyor. Yani burada avcı, Skydagger avcı hedefine çarptı. Bakın tekrardan geri indi. Yani tekrardan da kullanılabiliyor. 10 bin dolarlık bir drone yine 10 bin dolarlık bir drone ile imha edildi. Ve bu defalarca kez kullanılabiliyor. İlla çarparak mı etkisiz hale getirecek? Hayır. Çarparak etkisiz hale getirmesi Skydagger avcının ne kadar böyle hedefine nokta atışı gittiğini gösterir. Ama yani 500 gramda patlayıcı taşıyor burnunda. Örnek veriyorum, hemen yakınında da patladığı anda zaten düşman drone'u etkisiz hale getiriliyor. Ya 10 bin dolarlık drone. Yani eğer ki o düşman drone engellenecekse o 10 bin dolardan zaten vazgeçeriz. Çünkü niye? Kafa kafaya ekonomik olarak da bu sürdürülebilir. Zaten bunu sağladığı için bu Skydagger avcı oldukça önemliydi. Onu belirtmek isterim. Ayrıca şunu da belirteyim kıymetli dostlar. Bu görmüş olduğunuz Skydagger avcı yalnızca 10 gün içerisinde geliştirilmiş. Yanlış duymadınız. Vallahi sosyal medyada ciddi yani doğrulanmış kaynaklardan bu tür iddialar geçiyor. Şu an %80 yerlilik oranındaymış. İşte menzil bilgisinden de bahsedeyim. 20 kilometre menzili var. Dalış esnasında 320 kilometre hıza da ulaşabiliyor ve ayrıca sadece işte havadaki dronları engellemiyor. Yer hedeflerine karşı da kullanılabiliyor. Onu da belirteyim kıymetli dostlar. 10 gün içerisinde böyle bir drone'u yani yapsa sadece büyük ihtimalle Baykar yapardı. Baykar desteğiyle Skydagger. Velhasıl kelam Skydagger'ı bundan sonraki süreçte daha çok konuşacağız gibi duruyor diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Yeni konsepti, yeni türü inşallah beğenmişsinizdir. Daha böyle interaktif oldu. Anladınız mı kıymetli dostlar? Daha böyle iletişim halinde videoları, yaşanan gelişmeleri beraber izlediğimizden dolayı bence daha güzel oldu gündem özel programı. Yine bundan sonraki süreçte o green screen eski formatımıza da devam ederiz. O da bitmedi. Bu da olsun. Her şey olsun. Sonuçta her şey sizler için, her şey vatan, memleket için. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.